Merhaba, yine ilginç bir kitap ve yeni bir podcast. Bilim kurgu olarak düşündüğümüz birçok teknoloji ve araştırmanın aslında bir süre sonra bilime dönebileceğini, bazılarının ise imkansız olduğunu göreceğimiz teorik fizikçi Michio Kaku kitabı olan Olanaksızın Fiziği üzerine konuşacağız. Yine kitap içinde önemli gördüklerimi ele alıp kendi yorumlarımla inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle kitapta olanaksız görülenleri görecelik sınıfına ayırıyor fizikçi. Buradan başlayalım. Olanaksız görecelidir başlığı altında. Bir fizikçi olarak olanaksız kelimesinin genellikle göreceli bir ifade olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Öğrenciliğim sırasında bir derste öğretmenim duvardaki dünya haritasına yürüdüğünü ve Güney Amerika ile Afrika'nın kıyı çizgilerini gösterdiğini hatırlarım. İki kıyı çizgisinin demişti. Neredeyse bir yapboz bulmacası gibi birbirine uyması garip bir rastlantı değil mi? Söylediğine göre bazı bilim insanları bunların belki de bir zamanlar büyük bir ana karanın parçaları olduğunu öne sürmekteydiler. Fakat bu saçmalıktı. Hiçbir kuvvet devasa iki kıtayı birbirinden ayıramazdı. Bu düşüncenin olanaksız olduğu muhakkaktı. O yıl daha sonra dinozorları inceledik. Garip değil mi demişti öğretmenimiz. Dünyaya milyonlarca yıl boyunca hakim olan dinozorlar günün birinde ortadan yok oluverdi. Neden hep birlikte öldüklerini hiç kimse bilmiyordu. Bazı paleontologlar belki de uzaydan gelen bir meteorun onları öldürdüğünü düşünmekteydi. Fakat bu olanaksızdı. Daha çok bilim kurgu dünyasına ait bir görüştü. Bugün bilmekteyiz ki ana karalar plaka tektoniği vasıtasıyla hareket etmektedir ve büyük olasılıkla 65 milyon yıl önce 9 kilometre çapında devasa bir meteor dinozorları ve dünya üzerindeki yaşamın çoğunu yok etmiştir. Kendi kısacık yaşam sürecim boyunca olanaksız görünen şeylerin yerleşik bilimsel gerçeklere dönüştüğünü tekrar tekrar gördüm. Bu durumda günün birinde kendimizi bir noktadan diğerine ışınlayabileceğimizi veya bizi ışık yıllarıyla ifade edilen uzaklıktaki yıldızlara götürecek bir uzay gemisi yapabileceğimizi düşünmek olanaksız mıdır? Tabii ki değildir. Neden derseniz zaten birçoğumuz biliyordur. Uzayda tip medeniyetler diye bir ayrım mevcut. Birinci tip, ikinci tip, üçüncü tip diye. Üçüncü tipte zaten artık yıldızımızdan enerji alır vaziyete dönüyoruz. Yani olanaksız sayılan birçok şeyi gerçekleştirmiş olabiliyoruz. Bu daha çok Dyson küresini anlatmaya çalıştım size. Çünkü buna benzer bir yapı ya da güneşten ya da yıldızdan gelen enerjiyi toplayacak yapılar yapılabiliyor. Tip 3 medeniyette. İlerleyen bölümlerde muhtemelen değinecek. Kitapta da okumuştum bu tip medeniyetleri. Belki almış olabilirim. Oraya da değiniriz yine içerisinde. Evet, yine bir değişik bir konu. Meta malzemeler ve görünmezlik üzerine yazmış yine fizikçimiz. O kısmı okuyayım, yine üzerine konuşalım. Fakat son zamanlarda görünmezlikle ilgili belki de en fazla ümit vaat eden gelişme, cisimleri günün birinde gerçekten görünmez hale getirebilecek olan ve meta malzeme olarak adlandırılan tuhaf bir malzemedir. Şu işe bakın ki bir zamanlar meta malzemelerin yaratılması optik yasalarına karşı geldiği için olanaksız olarak düşünülmekteydi. Ancak 2006 yılında Durham'daki Kuzey Carolina Duke Üniversitesi'nden ve Londra'daki Imperial College'den araştırmacılar geleneksel akla başarılı bir şekilde meydan okudular ve bir cismi mikrodalga ışınımına karşı görünmez kılmak için meta malzemeleri kullandılar. Hala üstesinden gelinmesi gereken pek çok sorun var olsa da artık tarihte ilk defa elimizde alelade cisimleri görünmez kılmak için bir plan bulunmaktadır. Bu araştırmanın parasal desteği Pentagon'un DARPA tarafından sağlanmıştır. Microsoft'un baş teknoloji sorumlusu Nathan Myhrvold söylediğine göre meta malzemelerin sahip olduğu devrim niteliğindeki potansiyel optik konusuna ve elektroniğin neredeyse bütün yönlerine yaklaşım şeklimizi değiştirecektir. Bu meta malzemelerin bazıları daha birkaç 10 yıl önce mucize gibi görünecek marifetleri başarabilir. Nedir bu meta malzemeler? Bunlar doğada bulunmayan optik özellikler taşıyan maddelerdir. Meta malzemeler maddenin içerisine elektromanyetik dalgaların alışılmışın dışında
şekillerde bükülmesine yol açan minicik implantlar yerleştirilmesiyle yaratılmaktadır. Duke Üniversitesi'nde bilim insanları yassı, eş merkezli çemberler şeklinde dizilmiş bir elektrikli fırının bobinlerinde şöyle ya da böyle benzeyen bakır şeritlerinin içine minik elektronik devreler gömmüştür. Sonuçta seramik, teflon, elyaflı kompozitler ve metal bileşenler içeren ileri teknoloji ürünü bir karışım elde edilmiştir. Bakırın içindeki bu minik implantlar mikrodalga ışınım yolunu belirli bir şekilde bükme ve yönlendirmesine olanak sağlayacaklardır. Büyük bir kaya bloğun etrafından akan bir nehir düşünün. Suyun kaya çevresinde hızla dönebilmesi nedeniyle kayanın varlığı nehrin akıntısını bükmüştür. Aynı şekilde meta malzemeler mikrodalgaların gidiş yolunu sürekli olarak değiştirebilir. Öyle ki dalgalar mesela bir silindirin etrafından dolaşıp temel silindirin içinde bulunan her şeye mikrodalgalar açısından görünmezlik kazandırabilir. Eğer meta malzeme bütün yansımaları ve gölgeleri ortadan kaldırabilirse bir cismi o ışınım şekli için tamamen görünmez hale getirebilir. Evet, görünmezlik ve meta malzemelerin bilimsel açıklaması bu şekilde. Ben özellikle sonraki kısımlarını almadım kitapta. Çok fazla üzerine konuşmak gerekecekti o zaman. Ama meta malzemelerle görünmezlik günümüzde yavaş yavaş yapılabilmeye başlandı. İlerleyen zamanlarda bundan belki 50 sene, belki 100 sene sonra daha da ileri seviyede yapılabilir duruma gelecek. Tabii ki bunu direkt kendinizi görünmez şekle getirmek gibi düşünmeyin. Bazı belki teknolojik aletlerde, belki belli bir elektrik ya da bir şeyin aktarımı için yapılabilir. Bu tarz görünmez belki kablo olabilir. Yani bilgisayarlarımızdaki kablolar olabilir. Bu tarz teknolojiler gelişebilir. Devam edelim. Yani daha çok böyle bilim kurguda gördüğümüz ışın silahları vardır. Fizikçimiz onlara da değinmiş. Şimdi oraya biraz bakalım. Tarih boyunca ışın silahları. Enerji ışınları kontrol altına almak aslında yeni bir şey değildir. Kökleri antik mitolojiye ve bilime kadar gider. Yunanlıların tanrısı Zeus, ölümlülerin üzerine gönderdiği yıldırımlarla tanınmıştı. İskandinavyalıların tanrısı Thor, yıldırım gönderilebilen Mjolnir adlı sihirli bir balyoza, Hintlilerin tanrısı Indra ise enerji ışınları atabilen sihirli bir mızrağa sahipti. Muhtemeldir ki ışınlardan pratik bir silah olarak yararlanma düşüncesi belki de bütün antik zamanların en büyük bilim insanı olan Newton ve Leibniz'den 2000 yıl önce cebirin kaba bir şeklini keşfetmiş olan Arşimet'in çalışmalarından esinlenilmiştir. Milattan önce 214 yılında yapılan 2. Kartaz Savaşı sırasında Romalı general Marcellus'un kuvvetlerine karşı yapılan efsanevi bir çarpışma sırasında Arşimet'in Sirakuza krallığının savunmasına yardımcı olduğuna ve güneş ışığını düşman gemicilerinin yelkenleri üzerine odaklayarak onları ateşe veren muazzam güneş yansıtıcı bataryaları yarattığına inanılmaktadır. Günümüzde hala bilim insanları arasında bunun uygulanabilir bir ışın silahı olup olmadığı konusunda süregelen bir tartışma mevcuttur. Çeşitli bilim insanı ekipleri bu işi kopyalamaya çalışmış ve değişen sonuçlar elde etmişlerdir. Işın tabancaları bilim kurgu sahnesine H.G. Wells'in 1889 yılında yazdığı dünya klasiği Dünyalar Savaşı'nda Mars'tan gelen uzaylıların 3 ayaklı sehpalar üzerine yerleştirilmiş silahlar vasıtasıyla ısı enerjisi ışınları göndererek koskoca şehirleri toptan yok etmesiyle girmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında dünyayı ele geçirmek için teknolojinin en son gelişmelerinden yararlanmaya daima istekli olan Naziler, aralarında yoğun ses dalgalarını odaklamak için parabolik aynalardan yararlanan bir ses cihazının da bulunduğu çeşitli ışın silahları üzerinde denemeler yapmışlardır. Odaklanmış ışık ışınları kullanarak yaratılan silahlar, kamuoyunun hayal gücüne bir lazerin kullanıldığı ilk Hollywood filmi olan Goldfinger isimli James Bond filmiyle girmiştir. Efsanevi İngiliz casusu metal bir masaya bağlanmıştır ve güçlü bir lazer ışını ağır ağır yaklaşmakta,
bacaklarının arasındaki masayı eritmekte, onu ortadan ikiye bölmeye tehdit etmektedir. Evet, ışın silahlarını daha çok bilim kurguda karşılaşıyoruz ki ilk muhtemelen Star Trek'le fazerler vesaire gibi terim olarak girmeye başlamıştır. Yani daha çok modern çağda terim olarak girmeye başlamıştır. Öncesinde zaten makalede de ve kitapta da bahsedildiği gibi antik kökenleri de mevcut. Yapılabilir mi? Günümüzde belki imkansız gibi gözüküyor ama ilerleyen zamanlarda muhtemelen yapılabilir diye düşünüyor fizikçimiz de. Ve bunun bilimsel olarak bazı açıklamasını da bu okuduğum kısımda vermiş durumda. Işın silahları ne işe yarayabilir? Yani gelişmiş bir silah teknolojisi olur. Ya da belki lazerlerden de daha gelişmiş bir ışın silahı gerçekleştirilir ve daha savunma odaklı bir hale geçilebilir diye düşünüyorum. Tabii ki bunu savaşmak amaçlı kullanmak yerine savunmak amaçlı kullanmak ve elde durması yeterli olacağını düşünüyorum. Her zaman barıştan yana düşünmek gerekir diye düşünüyorum bu konuda. Evet, yine devam edelim. Yine konu içerisinde lazerler ve ışın tabancaları mı diye bir sorunun üzerine direkt kitapta devam etmiş fizikçimiz. Burayı devam ettirelim. Ticari lazerlerin muazzam çeşitliliği ve askeri lazerlerin gücü göz önüne alınırsa neden çarpışmalarda ve savaş meydanlarında kullanılacak ışın tabancalarına sahip değiliz? Öyle ya da böyle ışın tabancaları bilim kurgu filmlerinin standart silahıymış gibi görünüyor. Neden bunları gerçekleştirmek için çalışmıyoruz? Bunun en basit yanıtı taşınabilir bir enerji ünitesine sahip olmayışımızdır. Bu iş için devasa bir enerji santralinin gücüne sahip fakat avucunuzun içinde taşıyabileceğiniz kadar küçük minyatür enerji ünitelerine gerek vardır. Şimdilik büyük bir ticari enerji santralinin gücüne sahip olmak için tek yol bir tane inşa etmektir. Halihazırda uçsuz bucaksız miktarlarda enerjiye sahip olabilecek en küçük taşınabilir askeri cihaz, hedefin yanı sıra sizi de yok edebilecek olan bir hidrojen bombasıdır. Lazer işlemini yapan malzemenin kararlılığının yanında ikinci tali bir sorun daha bulunmaktadır. Kuramsal olarak bir lazer üzerinde yoğunlaştırılabilecek enerji miktarı için herhangi bir sınırlama mevcut değildir. Sorun, elde tutulacak bir lazer tabancasında lazer malzemesinin kararlı olmamasından kaynaklanmaktadır. Örneğin kristal lazerler üzerlerine çok fazla enerji pompalanırsa aşırı ısınıp çatlayacaklardır. Dolayısıyla çok güçlü bir nesneyi buharlaştırabilecek veya bir düşmanı etkisizleştirecek türde bir lazer yaratmak için bir patlamanın gücünün kullanılmasına gerek duyulabilir. Böyle bir durumda lazer malzemesinin kararlılığı o kadar önemli bir kısıtlama getirmez. Çünkü böyle bir lazer yalnızca bir defa kullanılacaktır. Taşınabilir bir enerji ünitesi ve kararlı bir lazer malzemesi yaratmakta karşılaşılan sorunlar nedeniyle elde taşınan bir ışın tabancasının yapılması günümüz teknolojisiyle mümkün değildir. Işın tabancaları mümkündür fakat yalnızca bir güç kaynağına bir kablo ile bağlı olurlarsa veya elde taşınan bir cihazın gerek duyduğu yoğun enerji püskürmelerini depolayabilecek ve üretebilecek minyatür pilleri belki de nanoteknoloji sayesinde yaratma olanağı bulabiliriz. Görüldüğü kadarıyla halihazırda nanoteknoloji epeyce ilkel durumdadır. Atom düzeyinde çalışan bilim insanları atomik bir abaküs ve atomik bir gitar gibi oldukça yaratıcı fakat bir işe yaramayan atomik cihazlar yapmayı başarmışlardır. Fakat nanoteknoloji bu yüzyılın sonlarına doğru veya gelecek yüzyılda bize böyle inanılmaz miktarlarda enerjiyi depolayacak minyatür piller vermeyi başarabilir. Evet, burada örneklerine daha çok girmiş fizikçimiz ve nanoteknoloji sayesinde gerçekten bu silahları belki ileride dediğim gibi yapabilir konuma geleceğiz. Ve bunun en büyük örneklerini yine Star Trek filminden ve dizi kısmından bahsedeyim. Fazerler aracılığıyla işte bayıltmaya ayarla ya da öldürmeye ayarla gibi seçeneklerini devreye sokup karşıdaki düşmanı
öldürebiliyorlardı ya da bayıltabiliyorlardı. Bu tarz teknolojiler belki önümüzdeki süreçlerde yapılabilir. Bunun yapılabilir olabileceğini bir nevi fizikçimiz de söylüyor. Ama tabii şu anki koşulda ve yaşadığımız dönemde imkansız olabileceğini de dile getirmiş durumda. Evet, diğer bir merak edilen konuya geçelim. Işınlanma ve kuantum kuramı. Önce okuyayım, daha sonra yine üzerine konuşalım. Newtoncu kurama göre ışınlanma kesinlikle olanaksızdır. Newton yasaları maddenin minik, sert bilardo toplarından meydana geldiği görüşü üzerine kuruludur. Nesneler itilince hareket etmez. Nesneler birdenbire ortadan kaybolmaz ve başka bir yerde ortaya çıkmaz. Fakat kuantum kuramında parçacıklar bunu yapabilir. 250 yıl boyunca hüküm süren Newton yasaları Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger ve çalışma arkadaşlarının 1925 yılında kuantum kuramının geliştirmeleri sonucunda tahttan inmek zorunda kalmışlardı. Fizikçiler atomların garip özelliklerini incelerken elektronların dalgalar gibi davrandıklarını ve atomun içindeki karman çorman görünümlü hareketler sırasında kuantum sıçramaları yaptıklarını keşfettikler. Bu kuantum dalgaları ile en yakından ilgili olan kişi, bütün fizik ve kimyanın en önemli denklemlerinden birini, adını taşıyan tanınmış dalga denklemini yazmış olan Viyanalı fizikçi Erwin Schrödinger'dir. Lisansüstü eğitimde onun meşhur denklemini çözmek için bütün bir yarı yıl süren dersler verilmekte, bu denklemin derin sonuçlarını inceleyen kitaplar fizik kütüphanelerinin duvarlarını doldurmaktadır. İlke olarak kimyanın tümü bu denklemin çözümlerine indirgenebilir. 1905 yılında Einstein ışık dalgalarının parçacık benzeri özelliklere sahip olabileceğini, yani foton adı verilen enerji paketleri olarak tarif edilebileceklerini göstermişti. Fakat 1920 yılına geldiğinde Schrödinger bunun tersinin de gerçek olabileceğini, yani parçacıkların tıpkı elektronlar gibi dalga benzeri davranışlar sergileyebileceğini anlamaya başladı. Bu görüş ilk olarak Fransız fizikçi Louis de Broglie tarafından ortaya atılmış ve ona bu tahmini dolayısıyla Nobel ödülü kazandırmıştı. Biz bunu üniversitemizde lisans öğrencilerine gösteririz. Televizyonlarda yakın bir zaman öncesine kadar yaygın bir şekilde bulunmakta olanlara benzer bir katot ışınımı tüpünün içinde elektronları serbest bırakırız. Elektronlar minicik bir deliğinden içinden geçerler. Bu nedenle elektronların TV ekranına çarptığı yerde minicik bir nokta görmeyi beklersiniz. Halbuki ekranda gördüğünüz şey, eğer noktanın içinden nokta büyüklüğünde bir parçacık değil de bir dalga geçmiş olsaydı, görmeyi bekleyeceğiniz gibi eş merkezli dalgaya benzeyen halkalardır. Evet, yine değişik bir konu üzerindeyiz. Işınlanma konusu yine bilim kurgunun özellikle kullandığı teknolojilerden birisidir. Şu an yapabiliyor muyuz? Hayır, yapamıyoruz. Tabii ki bir insanı ya da bir cismi ışınlama gibi bir durum söz konusu değil. Ve bu konuyla alakalı bir deneme gerçekleştirildi ve başarılı olduğu söyleniliyor. Bu konuyu da muhtemelen hatırladığım kadarıyla söylüyorum, Japonlar ya da Çinliler denemişti. Bir şeyi ışınlama yönünde. EPR paradoksunu daha önce kanalımda bahsetmiştim. Oradaki bahsedilen terimle bir şeyi bir yerden bir yere kuantum kuramının gösterdiği yol neticesinde ışınlama yaptılar ama tabi bu şu an emekleme bile sayılmaz, yani öyle diyeyim, ışınlanma konusunda. Bir şeyi ışınlamak gerçekten imkansız gözüküyor şu anki teknolojimizde. Ama ilerleyen süreçte kuantum kuramının ya da her şeyin teorisinin de yardımıyla bulunabilirse bunun yapılabilme ihtimali olabilir. Özellikle fizikçi de bu konuya yapılabilir ihtimal vermiş durumda. Yani kuantum kuramı burada büyük bir rol oynayacağını düşünüyorum. Çünkü neden? Atom altı parçacıklar dahil atomla ilgilenen daha çok kuantum kuramı ve bu yolda muhtemelen işe yarayacağını düşünüyorum. Fizikçi de bunun üstüne biraz değinmiş kitap üzerinde. Evet, devam edelim. Evet, yine ilginç bir konu, telepati iletişimine bakacağız şimdi. Bunun üzerine fizik araştırmalarına değinmiş yine fizikçimiz.
Telepati ve diğer normal ötesi olaylar konusundaki ilk bilimsel incelemeler 1882 yılında Londra'da kurulan Fizik Araştırmaları Derneği tarafından yapılmıştır. Zihinsel telepati deyimi derneğin bir üyesi olan F.V. Myers tarafından o yıl ortaya atılmıştır. Bu derneğin eski başkanları arasında 19. yüzyılın en dikkate değer kişilerinden bazıları bulunmaktadır. Günümüzde hala varlığını koruyan dernek pek çok sahtekarlığı açığa çıkartmayı başarmış ve normal ötesinde kesin şekilde inanan spiritüalistlere daha ciddi araştırmalar yapılmasını isteyen bilim adamları arasında sık sık çekişmelere neden olmuştu. Dernekle bağlantılı bir araştırmacı olan Dr. Joseph Banks Rhine, North Carolina Duke Üniversitesi'nin enstitüsünün şimdi Rhine Araştırma Merkezi adı kurarak 1927 yılında ABD'de psikik olaylar üzerindeki ilk sistematik ve ciddi incelemeleri başlatmıştır. Eşi Louisa ile birlikte onlarca yıl boyunca geniş bir alanı kapsayan parapsikolojik olaylar üzerine ABD'deki ilk bilimsel olarak kontrollü deneyleri yapmışlar ve bunları uzmanlar tarafından değerlendirilen yayınlarda yayımlamışlardır. Duyu ötesi algı deyimi ilk olarak onun tarafından kitaplarından birinde kullanılmıştır. Aslında Rhine'ın laboratuvarı psikik araştırmalar için standardı belirlemiştir. Çalışma arkadaşlarından Dr. Kari Zener, telepati gücünü araştırmak amacıyla bugün Zener kartları olarak adlandırılan 5 sembollü kartları geliştirmiştir. Sonuçların çok büyük bir kısmı kesinlikle hiçbir telepati kanıtı ortaya çıkartmamıştır. Ancak deneylerin küçük bir bölümü veri üzerinde tesadüflerle açıklanması mümkün olmayan küçük fakat dikkat çekici ilintiler gösterir gibi olmuştur. Sorun bu deneylerin çoğunlukla başka araştırmacılar tarafından tekrarlanamıyor olmasından kaynaklanmaktadır. Evet, yine bilim kurguda çok fazla denk geldiğimiz telepati iletişimi bu da. Hatta üzerine birçok film yapılmıştır. Ve uzaylıların da belki bulunurlarsa ileride bu tarz bir iletişim yolu tercih ediyor ya da bu tarz bir iletişimi geliştirmiş olabileceklerini düşünüyorlar. Şu an için bizim böyle bir iletişim kurabilme yeteneğimiz muallak durumda, bunu yapabildiğini söyleyenler var. Kesinlikle bir kanıtı yok. Zaten fizikçimiz de buna değinmiş. Ama ufak tefek de olsa belki bir dikkat çekici ilintiler gösterdiğini dile getirmiş. Yani bu konuların biraz ne denir, ucu açık olduğu için, yani farklı yerlere de gidebildiği için bu konuyla alakalı çok böyle ayrıntılı girmemiş. Yani telepati iletişiminin bilimsel olarak nasıl yapılabileceğini, belki uzaylıların bu teknolojiyi kullanabileceğini kitap arasında detaylı anlatmış. Evet, yine diğer bir konuya geçelim. MRI yalan makineleri. Bu konuda yine ilginç bir konudur. Başlayalım. Günün birinde bilim insanlarının MRI makinelerinden yararlanarak canlı bir beyinde dönüp duran düşüncelerin kapsamını geniş anlamda çözümlemeleri mümkün olabilir. En basit zihin okuma deneyi birisinin yalan söyleyip söylemediğini anlamak olacaktır. Efsaneye göre dünyanın ilk yalan makinesi yüzyıllar önce Elintli bir rahip tarafından yaratılmıştır. Rahip yalan söylediğinden şüphelenilen kişiyi bir sihirli eşek ile birlikte tamamen kapalı bir odaya yerleştirir ve şüpheli kişiye eşeğin kuyruğunu çekmesi talimatını verirmiş. Eğer eşek konuşmaya başlarsa şüphelinin bir yalancı olduğu ortaya çıkarmış. Eğer eşek sessizliğini korursa o zaman şüphelinin doğruyu söylediğine karar verilirmiş. Fakat rahip gizlice eşeğin kuyruğuna iz karası sürermiş. Şüphelenilen kişi odadan dışarı çıkarıldıktan sonra genellikle suçsuz olduğunu, çünkü kuyruğunu çektiği zaman eşeğin konuşmadığını iddia edermiş. Ancak rahip bu durumda şüphelenilen kişinin ellerini kontrol edermiş. Eller temizse şüpheli yalan söylüyor demekmiş. Bir yalan makinesi kullanmanın yarattığı korku bazen yalan makinesinin kendisinden daha güçlüdür. Modern çağların ilk sihirli eşeği 1913 yılında psikolog William Marston bir kişinin yalan söylerken
yükselecek olan tansiyonun incelenmesi konusunda bir yazı yazması ile yaratılmıştır. Aslında tansiyon ile ilgili bu gözlem, sorgulama sırasında sorgucuların birisinin şüphelinin ellerini tuttuğu çok eski zamanlara kadar uzanmaktadır. Çok geçmeden bu fikir benimsendi ve kısa bir süre içerisinde Savunma Bakanlığı dahi kendi poligraf enstitüsünü kurmaya başladı. Ancak aradan geçen yıllar içerisinde davranışlardan ötürü hiçbir pişmanlık hissetmeyen sosyopatların yalan makinelerini kandırabileceği ortaya çıktı. Bu konuda en iyi bilinen olay, çok sayıda ABD ajanının ölümüne yol açarak ve ABD nükleer deniz kuvvetlerine ait sırları ifşa ederek eski Sovyetler Birliği'nden muazzam paralar alan iki taraflı CIA casusu Aldrich Ames olayıdır. Ames 10 yıllar boyunca CIA'nin yalan makinesi testlerinden geçmiştir. Yeşil Nehir Katili adıyla ünlenen seri katil Gary Ridgway de aynı durum söz konusudur. 50 dolaylarında kadın öldürmüştür. Evet, yani yalan makinesi gerçeklik payı olabilir mi? İlerleyen süreçte olabilir. Nasıl derseniz bu Elon Musk'ın Neuralink gibi beyin okuma cihazları sayesinde belki ileride bu yalan makinaları yapılabilir kapsamlı bir analiz sonucunda. Ama bunda da şöyle bir durum olabilir. Belki de bu makinaları yanıltma olasılığı yine mevcut olabilir. Ve yanıltılırsa bir kişinin suçlu konumuna düşmesi, hatta suçsuz olduğu halde yargılanmasına kadar varabilir. Tabi bunu ilerleyen süreçte belki de kusursuz bir biçime de dönüştürebiliriz. Bu tamamen teknolojinin ilerlemesine bağlı bir durum. Evet, yine ilginç bir konuya daha değinelim. Düşüncelerinizi yansıtmak. Yine fizikçinin bahsi kitaptaki kısımdan devam ederek sonra yine yoruma geçelim. Eğer günün birinde başkalarının düşüncelerini ana hatlarıyla okumayı başarabilirsek, o zaman bunun tam tersini yapmak, düşüncelerinizi bir başkasının kafasının içine yansıtmak da mümkün olabilir mi? Görünüşe göre bu sorunun yanıtı nitelikli bir evet olacaktır. Radyo dalgaları doğruca insan beynine yönlendirilerek belirli işlevleri kontrol ettiği bilinen beyin bölgeleri uyarılabilecektir. Bu araştırmalar 1950'li yıllarda Kanadalı beyin cerrahı Wilder Penfield SARA hastalarına beyin ameliyatları yaptığı sırada başladı. Penfield, beynin temporal lobunda belirli bölgeleri elektrotlar aracılığıyla uyardığı zaman insanların sesler duymaya ve hayalet benzeri görüntüler görmeye başladığını fark etmişti. Psikologlar beyindeki epileptik lezyonların hastada doğaüstü kuvvetlerin iş başında olduğu, çevrelerindeki olayların şeytanlar ve melekler tarafından kontrol edildiği duygusunu uyandırdığını bilmekteydiler. Hatta bazı psikologlar bu alanların uyarılmasının bazı dinlerin temelinde yatan yarı gizemli deneyimlere yol açmış olabileceği şeklinde kuramlar dahi üretmişlerdir. Bazıları Fransa ordularını tek başına İngilizlere karşı savaşta başarıya ulaştıran Jeanne d'Arc'ın başına aldığı bir darbe nedeniyle böyle bir lezyondan etkilenmiş olduğunu dahi öne sürmüştür. Sudbury, Ontario'dan nörobilimci Michael Persinger bu varsayımlardan yola çıkıp radyo dalgalarını beynin içine yönlendirerek dinsel duygular gibi belirli düşünce ve duyguları uyandırmak üzere tasarlanmış özel bir başlık yaratmıştır. Nörobilimciler sol temporal lobunuzda meydana gelen belirli bir yaralanmanın beyninizin sol yarısının şaşırmasına yol açabileceğini ve beynin sağ yarıda meydana gelen etkinliğini başka bir benden geliyormuş gibi yorumlayabileceğini bilmektedirler. Böyle bir yaralanma odada hayalete benzeyen bir ruh bulunduğunu izlenimine yol açabilir. Çünkü beyin bu varlığın aslında yalnızca kendisinin başka bir parçası olduğunun farkında değildir. Evet, bu konuda yine çeşitli ülkelerin istihbaratları dahil çok kez gündeme gelmiştir. Özellikle CIA'nin bu tarz işlemler yaptığına dair medyaya ve basına da düşen birçok hatta belgesellerde de gördüğüm birçok konusu vardır. Düşünce yansıtmak gibi düşünmeyin de bir insanın beynine belli düşünceleri direkt olarak işlemek gibi düşünebilirsiniz. Burada yine örneklerini de vermiş zaten fizikçimiz.
Yine devam edelim. Yine ilginç bir konu, psikokinez ve bilim. Psikokinezin bilimsel yöntemlerle araştırılması sırasında karşılaşılan sorunlardan birisi, bilim insanlarının psikik güce sahip olduğunu iddia eden kişiler tarafından kolaylıkla kandırılabilmesidir. Bilim insanları laboratuvarda gördüklerine inanacak şekilde eğitim almışlardır. Buna karşın psikik güç iddiasında bulunan sihirbazlar, insanları görsel algılarını aldatmak suretiyle inandırmak üzere eğitim görürler. Bunun sonucu olarak bilim insanları psikik olaylar için kötü birer gözlemci olmuşlardır. Örneğin 1982 yılında olağan dışı yetenekleri olduğu düşünülen iki çocuğu Michael Edwards ve Steve Shaw incelemek üzere parapsikologlar davet edilmişti. Bu çocuklar metalleri bükebildiklerini, düşünce güdüyle fotoğraf filmi üzerinde görüntü oluşturabildiklerini, psikokinez vasıtasıyla nesneleri hareket ettirebildiklerini ve zihin okuyabildiklerini iddia etmekteydiler. Parapsikolog Michael Talburn o denli etkilenmişti ki bu çocukları tanımlamak için psikokinet terimini uydurdu. Çocukların St. Louis ve Missouri'deki McDonnell Fizik Araştırmaları Laboratuvarı'nda sergiledikleri yetenekler karşısında parapsikologların gözleri kamaştı. Parapsikologlar çocukların psikik gücüne ilişkin kesin deliller bulduklarına ikna olarak onlar hakkında bir makale yazmaya başladılar. Ertesi yıl çocuklar birer numaracı olduklarını ve güçlerinin doğaüstü güçlerden değil, standart sihir numaralarından kaynaklandığını açıkladı. Çocuklardan birisi Steve Shaw, devam ederek sık sık televizyona çıkan ve günlerce canlı gömülen tanınmış bir sihirbaz oldu. Duke Üniversitesi'ndeki Rhine Enstitüsü'nde psikokinez üzerine kontrollü koşullar altında yoğun deneyler yapılmış fakat karışık sonuçlar elde edilmiştir. Konunun öncülerinden Profesör Gertrude Schmeider, New York City Üniversitesi'nde benim çalışma arkadaşlarımdan biriydi. Parapsikoloji dergisinin eski editörlerinden ve Parapsikoloji Derneği'nin eski başkanlarından olan Schmidler, ESP konusunda büyük ilgi duyar ve kolejdeki öğrencileri üzerinde pek çok çalışma yapardı. Akşam yemeğine katılan davetlilerin önünde tanınmış psikiklerin numaralar yaptığı kokteyl partilerini araştırır, deneyleri için daha fazla deney bulmaya çalışırdı. Ancak yüzlerce öğrenciyi ve çok sayıda mentalist ve psikiyi inceledikten sonra bu psikekinetik marifetleri kontrollü koşullar altında istendiği zaman yapabilecek tek bir kişi dahi bulamadığını günün birinde bana söylemişti. Evet, yine psikokinezi de ilginç bir konudur. Telepatinin biraz daha bilim kurgu ve uçuğa kaçmış versiyonu diyebiliriz. Olabilir mi? Bir ihtimal, yani çok böyle hani ne denir, bilimsel olarak olabilecek bir durum değil aslında. Yok geleceği görmek ya da işte psikokinetik özelliklerle bir şeye ne denir, yani kaşık bükme vesaire gibi şeyler yapabilmek. Belki çok ileride hani kendi düşünce gücümüzün de ötesine çıktığımız zaman, telepatiyi aştık vesaireyi aştık, belki o zaman olabilir diyebilirim yani. Ama çok zor bir ihtimal. Yani zor bir ihtimal olarak değerlendirmiş bunu fizikçi de. Evet, bir diğer konuya bakalım şimdi. Uzaylılar neye benziyorlar? Değişik bir konu. Bakalım burada neleri ele alacağız. Bu gezegende yaşamın nasıl bir evrim geçirdiği incelenerek dünya üzerinde zeki yaşamın ne şekilde evrimleştiği konusunda da aşağıdaki tahminler yapılabilir. Bilim insanları zeki yaşamın muhtemelen birinci, çevresini keşfetmek için bir tür görme ve algılama mekanizmasına, ikinci, tutma amaçlı bir baş parmağı, bir dokunaç veya kıskaç olabilir, üçüncü, konuşma gibi bir tür iletişim sistemine gerek duyduğu sonucuna varmışlardır. Bu üç özellik çevremizi algılamak ve sonuçta onu kullanmak için gereklidir ki bunların ikisi de zekanın ayırıcı özelliğidir. Fakat bu üç özelliğin ötesinde başka her şey olabilir. TV'de gösterilen pek çok yaratığın aksine dünya dışı bir yaratığın insana benzemesi hiç de gerekmez. TV ve sinemada gördüğümüz çocuğu andıran patlak gözlü uzaylılar aslında 1950'lerde çevrilen filmlerin
bilinçaltımıza iyice yerleşmiş uzaylılarına şaşılacak kadar benzemektedir. Bununla beraber bazı antropologlar merak uyandıran bir gerçeği açıklamak amacıyla zeki yaşam için dördüncü bir ölçüt eklemektedirler. İnsanlar ormanda canlı kalabilmek için gerekenden çok daha zekidirler. Beyinlerimiz ormanda avcılık ve toplayıcılık yapmak için tamamen gereksiz beceriler olan uzay yolculuğunu, kuantum kuramını ve yüksek matematiği kavrayabilmektedir. Neden bu kadar aşırı beyin gücü? Bu da bir sorudur. Doğada kurtuluş için gerekli olanın çok ötesinde olağanüstü becerilere sahip çita, antilop gibi hayvan çiftlerini gördüğümüz zaman bunlar arasında bir silahlanma yarışı sürdüğünü anlarız. Aynı şekilde bazı bilim insanları bir dördüncü ölçütün zeki insanları ileriye iten bir biyolojik silahlanma yarışının var olduğuna inanmaktadırlar. Belki de bu silahlanma yarışı kendi türümüzün diğer üyeleriyle aramızdadır. Dünya üzerindeki birbirinden dikkat çekecek farklı yaşam biçimlerini düşünün. Eğer biri mesela ahtapotları birkaç milyon yıl boyunca seçerek üretirse onların da zeka sahibi olabileceği düşünülebilir. Biz muhtemelen Afrika'nın değişen ortamına iyi uyum sağladığımız için bundan 6 milyon yıl önce maymunlardan ayrıldık. Buna karşın ahtapotlar bir kayanın altında yaşamaya iyi uyum sağladıkları için milyonlarca yıldır evrimleşmemişlerdir. Biyokimyacı Clifford Pickover, çılgın görünümlü kabuklulara, süngersiz dokunaçlı deniz analarına, çirkin erselik solucanlara ve cıvık mantarlara baktığım zaman Tanrı'nın mizah duygusuna sahip olduğuna inanıyorum ve bunun yansıması evrendeki diğer yaşam biçimlerinde de göreceğiz demiştir. Evet, aslında burada yine fizikçimiz uzaylıları bizim o bilim kurgu filmlerinde yansıtılan o patlak gözlü uzaylılar gibi düşünmemek gerektiğini, belki mikrobiyal, belki bizden çok farklı bir şekil ve biçimde olabileceklerini burada açıklamış. Özellikle ahtapot örneği vermiş. Ahtapotlar o kadar ilginç bir canlılardır ki uzaylı olduğu dahi düşünülmüştür ki kanalımda yine bununla ilgili bir videomda mevcut. İzlemenizi de tavsiye ederim. Dediğim gibi yani uzaylıları biz aslında bilim kurgudaki algımızla düşünüyoruz. Aslında hiç de o göründükleri gibi patlak gözlü olmayabilirler. Evet, yine devam edelim. Askıya alınmış yaşam. Uzayda uzun yolculuklar yaparken yaşamımızı nasıl durdurabileceğimizi ya da uzak gezegenlere varmaya ya da galaksilere varmayı düşündüğümüzde nasıl bir yol izleyeceğimizi az çok burada değinmiş durumda fizikçimiz. Ben bir kısmını aldım, orayı okuyayım size. Şimdiye kadar ele aldığım roket tasarımlarına yapılan değişmez eleştirilerden biri, eğer böyle yıldız gemileri yapacak olursak yakındaki yıldızlara ulaşmanın onlarca, yüzlerce yıl süreceğiydi. Böyle bir görevin çok nesilli bir mürettebatı kapsaması ve nihai hedefe onların çocuklarının ulaşması gerekecekti. Yaratık ve Maymunlar Gezegeni gibi filmlerde uzay yolcuları için önerilen bir çözüm yaşamlarını askıya almaktır. Yani vücut sıcaklıkları dikkatle düşünülerek vücut işlevleri neredeyse duracak kadar yavaşlatılacaktır. Kış uykusuna yatan hayvanlar bunu her yıl kış boyunca yapmaktadır. Bazı balıklar ve kurbağalar bir buz kalıbı içerisinde donabilir ancak sıcaklıklar yükseldiği zaman eriyebilir. Bu ilginç olayı araştıran biyologlar bu hayvanların suyun donma noktasını düşüren doğal bir antifriz yaratma yeteneğine sahip olduğunu düşünmektedirler. Bu doğal antifriz balıklarda belirli bir bazı proteinlerin, kurbağalarda ise glikozdan meydana gelmektedir. Balıklar kanlarını bu proteinlerle doldurmak suretiyle kutup bölgesinde -2 derece dolaylarında hayatta kalabilmektedir. Kurbağalar ise yüksek glikoz düzeyleri sağlama yeteneğini geliştirmişler. Böylece buz kristallerinin oluşmasına engel olmuşlardır. Vücutları dışarıdan donup sertleşse de içleri donmuş değildir. İç organları düşük hızda da olsa çalışmaya devam etmektedir. Ancak bu yeteneğin memelilere uyarlanması kolay değildir. İnsan dokusu donduğu zaman buz kristalleri hücrenin içinde oluşmaya başlar. Bu buz kristalleri büyüdükçe hücre duvarlarını delerek
hasara yol açabilir. Öldükten sonra kafalarının ve vücutlarının dondurulmasını isteyen ünlüler 2 kere düşünmek isteyebilirler. Ne olursa olsun normal koşullarda kış uykusuna yatmayan fareler ve köpekler gibi memeliler de sınırlı biçimde askıya alınmış yaşam konusunda son zamanlarda ilerlemeler kaydedilmiştir. 2005 yılında Pittsburgh Üniversitesi'nden bilim insanları köpeklerin kanını tamamen boşaltarak onun yerine buz gibi özel bir sıvı doldurduktan sonra tekrar yaşama döndürmeyi başarmıştır. Klinik açıdan 3 saat boyunca ölü kalan köpekler kalpleri tekrar çalışmaya başlatıldıkları zaman yaşama dönmüştür. Bu işlemin ardından köpeklerin çoğu sağlıklı olmasına karşın birkaç tanesine bir miktar beyin hasarı meydana gelmiştir. Evet, yani askıya alınmış yaşam konusunda çeşitli filmlerde de uzayla alakalı mürettebatın uyutulup belirli bir noktaya varıldıktan sonra tekrar ayıltılması ya da diriltilmesi şeklinde işlemler yapıldığını görmüşüzdür. Bu konu üzerine de yine bilim insanının bahsettiği kısmı okudum size. Olabilir mi? Olabilir ama şu anki koşullarda yaptıklarımızın çok sağlıklı olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle Cyronix gibi benim kanalımda yine videosu mevcut. Vücudu dondurarak belirli bir zaman sonra hastalığa çözüm bulduğunda tekrar ayıltma işlemine de alaycı bir bakış yapmış fizikçimiz. Evet, yani aslında o şu anlık çok mümkün bir olay değil gibi gözüküyor. Evet, devam edelim yine. Anti-atomların üretimi ve anti-kimya konusuna giriyoruz. 20. yüzyılın başlarında fizikçiler atomun yüklü atom altı parçacıklardan meydana geldiğini ve elektronların negatif yük ile yüklenmişlerdir. Minik bir çekirdek pozitif yük ile yüklenmişlerdir. Etrafında döndüğünü anlamışlardı. Çekirdeğe gelince o da protonlardan. Pozitif yükü onlar taşıyordu ve nötronlardan elektriksel açıdan yüksüzlerdir meydana gelmekteydi. Dolayısıyla 1930'lu yıllarda fizikçilerin her parçacığın bir ikizinin, bir anti parçacığın var olduğunu fakat zıt yönde yüklenmiş olduğunu anlayınca bu bir şok etkisi yaratmıştı. Keşfedilen ilk anti parçacık pozitif yük ile yüklenmiş olan anti elektrondu. Pozitron adı verilmişti. Pozitron her açıdan elektrona benzer, yalnızca zıt yük taşır. İlk olarak bir sis odasında çekilen kozmik ışın fotoğraflarında keşfedilmişti. Pozitron izleri bir sis odasında çok kolay görülebilir. Güçlü bir manyetik alan içine alındıkları zaman sıradan elektronlara göre ters yöne saparlar. Aslında ben böyle antimadde izlerini lisedeyken fotoğraflamıştım. 1955 yılında Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nin parçacık hızlandırıcısı Bevatron ilk antiprotonu üretti. Beklendiği gibi protonun aynısıydı. Yalnızca negatif bir yük taşımaktaydı. Bu ilke olarak antiatomların pozitronların antiprotonlar etrafında döndüğü, yaratılabileceği anlamına gelmektedir. Aslına bakılacak olursa anti-elementler, anti-kimya, anti-insanlar, anti-dünyalar ve hatta anti-evrenler kuramsal olarak mümkündür. Halihazırda CERN'deki ve Chicago dışındaki Fermilab'daki dev parçacık hızlandırıcılar küçük miktarlarda anti-hidrojen yapmayı başarmıştır. Bu parçacık hızlandırıcılar kullanılarak bir hedefe yüksek enerjili proton ışını göndermek suretiyle bir atom altı moloz sahnağı yaratarak yapılmaktadır. Güçlü mıknatıslar antiprotonları ayıklar ve hızlarını çok küçük değerlere düşürerek sonra da sodyum 22'den doğal olarak yayılan antielektronlarla karşı karşıya getirir. Antielektronlar antiprotonların çevresinde yörüngeye girdiği zaman antihidrojeni meydana getirirler. Çünkü hidrojen bir proton ve bir elektrondan meydana gelmektedir. Saf bir vakum ortamında bu antiatomlar sonsuza kadar yaşayabilir. Ancak yabancı maddeler ve duvara çarpmalar nedeniyle bu antiatomlar eninde sonunda sıradan atomlarla çarpışır ve ortama enerji bırakarak yok olurlar. Evet, kitapta burada antimadde üzerine daha sonraki aşamada bayağı bir girmişti fizikçi ve daha çok antimadde üretiminin nasıl yapılabileceği kısmen de olsa bahsetmiş durumdaydı.
antimadde ile belki de uzay yolculuklarının daha kısa olabileceğine de değinmiş durumdaydı. Ve maddenin bir hem eş zıt anlamlı bir yükü daha olduğunu dile getiriyor. Yani madde varsa antimadde var, anti atom var gibi, yani çeşitli karşıt yüküne değinmiş durumdaydı. Ve bu tarz karşıt yüklerin normalle, yani bizim evrenimizde var olanla çarpışması sonucunda büyük güçler elde edilebileceğini, ki bu antimaddedir özellikle. Antimaddeyi yapabildiğimiz zaman yani yıldızlar arası yolculuğun çok kısa ve çok sağlıklı olabileceğini dile getiriyordu. Yani antimaddeyi bir şekilde uzayı bükerek veya çeşitli yüksek hızlara çıkartarak üretip daha sonraki yolculuklar için kullanmayı bir nevi tarif ediyordu kitap içerisinde. Evet, yine değişik bir konuyla devam edelim. Planck enerjisi ve parçacık hızlandırıcılar. Uzay ve zamanda bir kararsızlık yaratmak için gerekli olan enerji hesaplanabilir. Sonuç, Planck enerjisi dolaylarında veya 10 üzeri 10 milyar elektron volt düzeylerindedir. Gerçekten hayal dahi edilmeyecek büyüklükte bir sayı olan bu değer, günümüzün en güçlü makinesi İsviçre'nin Cenevre şehri dışında kurulu büyük hadron çarpıştırıcısı vasıtasıyla ulaşılabilen enerjiden 1 katrilyon kat büyüktür. LHC, protonları büyük patlamadan bu yana görülmemiş olan trilyonlarca elektron volt düzeyine ulaşıncaya kadar döndürme kapasitesine sahiptir. Ancak bu devasa makine dahi Planck enerjisinin yanında sözü edilmeye değecek kadar enerji üretememektedir. LHC'den bir sonraki parçacık hızlandırıcı uluslararası doğrusal çarpıştırıcı olacaktır. İLC atom altı parçacıkları fırlatırken yolunu bir çember oluşturacak şekilde bükmek yerine düz bir yol üzerinde fırlatacaktır. Parçacıklara bu yol üzerindeki hareketi sırasında inanılmaz büyüklükte enerjilere ulaşıncaya kadar enerji eklenecektir. Daha sonra bir elektron demeti antielektronlarla çarpışacak, muazzam bir enerji patlaması yaratılacaktır. İLC, şu anda en büyük doğrusal hızlandırıcı olan Stanford doğrusal hızlandırıcısının uzunluğunun 10 katı kadar, yani 30 ila 40 kilometre uzunluğunda olacaktır. Eğer her şey yolunda giderse İLC'nin önümüzdeki 10 yıl içinde tamamlanması beklenmektedir. İLC tarafından üretilen enerji 0,5 ila 1,0 trilyon elektron volt dolayında olacaktır. Bu değer LHC tarafından üretilen 14 trilyon elektron volttan daha düşük olsa da bu durum yanıltıcıdır. LHC, protonlar arasındaki çarpışmalar, protonu oluşturan bileşenler olan kuarkların arasında cereyan etmektedir. Dolayısıyla kuarklarla ilgili çarpışmalar 14 elektron volttan daha düşüktür. Bu nedenle İLC, LHC ile kıyasla büyük çarpışma enerjileri sağlayacaktır. Ayrıca elektronun bilinen hiçbir bileşeni var olmadığı için elektronlarla antielektronlar arasındaki çarpışmalar daha basit ve daha temizdir. Evet, burada da aslında fizikçimiz yine bizim hadron çarpıştırıcının ulaşabildiğimiz enerji miktarını söylüyor ve aslında Planck parçacığı tarafından ulaşılanınla çok düşük olduğunu dile getirmiş durumda. Yani teknolojimizin az çok ne konumda olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Evet, devam edelim. Zamanda yolculuk konusuna gireceğiz. Şimdi çelişkiler ve zaman açmazları. Zaman yolculuğu hem teknik hem de sosyal bir sürü soruna yol açmaktadır. Ahlaki, yasal ve etik sorunlar, kendisinin daha genç halini yumruklayan ya da tersi bir zaman yolcusu saldırı ile suçlanabilir mi? Birini öldüren, sonra da geçmişe kaçan zaman yolcusu gelecekte işlediği suç dolayısıyla geçmişte yargılanabilir mi? Eğer geçmişte evlenecek olursa diğer eşi neredeyse 5000 yıl sonra doğacak olmasına karşın bigami, iki kişiyle aynı anda evli olma ile yargılanması mümkün müdür diye soran Larry Dwyer tarafından ortaya atılmaktadır. Fakat belki de en belalı sorunlar zaman yolculuğunun gündeme getirdiği zaman ikilemleridir. Örneğin biz daha doğmadan önce ebeveynlerimizi öldürürsek ne olur? Bu mantıksal bir olanaksızlıktır.
Buna bazen büyük baba ikilemi, büyük baba paradoksu adı verilmektedir. Bu ikilemleri çözmenin 3 yolu bulunmaktadır. Birincisi, belki zaman içinde geriye gittiğinizde sadece geçmişi tekrar yaşar, dolayısıyla tarihin tekerrür etmesini sağlarsınız. Geçmişi yazıldığı şekilde tam anlamak zorundasınız. Dolayısıyla genç halinize zaman yolculuğunun sırrını vermek üzere geçmişe giderseniz bunun anlamı bunun böyle olması gerekmekteydi demektir. Zaman yolculuğunun sırrı gelecekten gelmiştir. Kader böyledir. Fakat bu orijinal fikrin nereden geldiğini bize söylemez. İkincisi, serbest irade sahipsinizdir. Dolayısıyla geçmişi değiştirebilirsiniz fakat belli sınırlarınız vardır. Serbest iradenizin bir zaman ikilemi yaratmasına izin verilmez. Ne zaman doğumunuzdan önce ebeveynlerinizi öldürmeye kalkışırsanız gizemli bir güç tetiği çekmenize engel olur. Bu görüş Rus fizikçi Igor Novikov tarafından savunulmuştur. Ona göre canımız istese de tavanda yürümemize engel olan bir yasa vardır. Dolayısıyla bizi doğumumuzdan önce ebeveynlerinizi öldürmekten alıkoyan bir yasa da var olabilir. Bir garip yasa tetiği çekmemize engel olmaktadır. Üçüncüsü, evren 2 evrene bölünmüştür. Zaman çizgilerinden birinde öldürdüğünüz kişiler tam da ebeveynlerinize benzemektedir. Fakat farklıdırlar. Çünkü artık paralel bir evrendesinizdir. Bu son olasılık ileride çoklu evrenden bahsettiğim sırada görülebileceği gibi kuantum kuramı ile tutarlı gibi görünmektedir. Evet, yani zamanda yolculuğa burada fizikçimiz değinmiş durumda ve daha çok da zamanda yolculuğun birçok paradoksu mevcut. Yine kanalımda buna ait bir video mevcut. İzleyebilirsiniz. Buradaki paradokslar gerçekten zamanda yolculuğun yapıldığı takdirde kendimizle alakalı bir işlem yaptığımızda bir değişikliğe sebep olacağı, hatta paralel evrenlerin açılacağına kadar varabilmektedir ki burada ona değiniyor şu anda. Yani yaptığınız bir iş zamanda ayrı bir çizgiye neden olduğunu dile getiriyor. Bu zamanda yolculuk kavramı yine birçok bilim kurgu filminde karşımıza çıkıyor. Yapılabilir mi? Yapılabilitesi var aslında ama şu anki teknolojimizle yine imkansız sınıfına giriyor gözükmektedir. Belki de geçmişe ya da geleceğe yolculuk kısmında neler yapılabileceği tamamen tartışmalı bir nokta. Ama görünen ve daha çok üzerinde durulan geçmişe yolculuk kısmıdır. Gelecek daha henüz var olmadığı için yapılamayacağı düşünülüyor. Ama Einstein'ın kuramlarına göre geleceğe de yapılabileceği öngörülebiliyor. Böyle bir durum var. Aslında biraz açmaz yani. Hem geçmiş hem gelecek konusunda açmaza sokuyor insanı. Ve çeşitli teoriler ve çeşitli paradoksları da mevcut bu konunun. Devam edelim. Hiper uzay. Bu konuya değinelim şimdi. Tarihin en uzun tartışmasına konu olan paralel evren, daha üst düzeylerde bulunan paralel evrendir. Sağduyu bize 3 boyutta uzunluk, genişlik ve yükseklik yaşadığımızı öğretmektedir. Bir nesneyi uzayda ne şekilde hareket ettirecek olursak olalım, bütün konumlar bu 3 koordinat vasıtasıyla tarif edilebilir. Aslında bu 3 sayıyı kullanarak burnumuzun ucundan en uzaktaki galaksiye kadar evrendeki herhangi bir nesnenin yerini bulabiliriz. Dördüncü bir uzay boyutu sağduyuya aykırı gibi görünür. Örneğin eğer duman bir odayı doldurursa dumanın başka bir boyutta kaybolduğunu göremeyiz. Evrenimizin hiçbir yerinde nesnelerin birdenbire kaybolduğunu veya başka bir evrene doğru sürüklendiğini görmeyiz. Bu da eğer var iseler dahi diğer üst boyutlar bir atomdan daha küçük olması gerektiği anlamına gelir. 3 uzay boyutu Yunan geometrisinin temelini oluşturmaktadır. Örneğin Aristo, Gökyüzü hakkında adlı eserinde doğru tek yönde büyüklüğe sahiptir. Düzlem 2 yönde, kafalar ise 3 yönde ve daha başka büyüklük yoktur çünkü hepsi 3 tanedir diye yazmıştır. Milattan sonra 150 yılında İskenderiyeli Batlamyus daha üst boyutların olanaksız olduğunu gösteren ilk kanıtı sunmuştur. Uzaklıklar adlı eserinde
şöyle bir mantık yürütüyordu. Hepsi birbirine dik olan bir odanın köşesini meydana getiren çizgiler gibi 3 adet doğru çizin. Şurası açık gidiyordu. Diğer 3 çizgiye dik dördüncü bir çizgi çizilemez. Dolayısıyla dördüncü bir boyut olanaksız olmalıdır. Aslında o beyinlerimizin dördüncü boyutu görselleştirme kapasitesine sahip olmadığımızı kanıtlamıştı. Masanızın üzerindeki bilgisayar daima hiper uzayda hesap yapmaktadır. 2000 yıl boyunca dördüncü boyuttan bahsetmeye cüret eden matematikçiler alayla karşılanmışlardır. 1685 yılında matematikçi John Wallis dördüncü boyuta karşı bir tartışma başlatmış, onu doğadaki bir canavar, bir ejderhadan veya bir insan başlı attan daha küçük bir olasılık olarak adlandırmıştır. Burada boyutlarla alakalı şu konuya giriyor yine fizikçimiz. Ben oralarını dahil etmedim. Sicim kuramını daha çok savunduğu için bu fizikçimiz boyutların varlığını sicim kuramıyla bağlıyor bu konunun devamında. Ve mümkün olabileceğini, yani boyutların mümkün olabileceğini sicim M kuramının gösterdiğini söylüyor. Ve bu boyutların 11 boyutlu olduğuna değiniyor. Ve bu konu hakkında da detaylı bilgiler veriyor. Ben kafa karıştırmaması için bunu dahil etmedim. Daha kısa ilk giriş kısmını dahil ettim konuya. Bu konu biraz da tartışmalı. Neden derseniz sadece matematiksel olarak mevcut ama gerçekliği konusunda herhangi bir test şu anlık yapılabilecek düzeyde değiliz yani. Evet, devam edelim. Tarih boyunca devir daim makinaları. Evet, devir daim makinaları da şöyle bir şey. Burada tamamıyla açıklamamış olabilir. Ben kısaca açıklayayım size. Öncesinde giriyorum ki ne olduğunu anlayın diye. Sürekli herhangi bir şeye bağlı olmadan enerji üretebilen bir makina olarak düşünebilirsiniz bunu. Devir daim makinası arayışları çok eskilere dayanır. Kayıtlı ilk devir daim makinası inşa etme girişimi 8. yüzyıl Bavarya'sına uzanır. Bu cihaz sonraki 1000 yıl boyunca yüzlerce çeşidi yapılan bir prototipti. Bir dönme dolaba benziyordu. Bir çarkın çevresine tutturulmuş küçük mıknatıslardan meydana geliyordu. Çark yerde duran çok daha büyük bir mıknatısın üzerine yerleştirilmişti. Çarkın üstündeki her mıknatıs yerdekinin üzerinden geçerken büyük mıknatıs tarafından önce çekilmesi, sonra itilmesi, böylece çarkın dönmesi ve sonsuz hareketin yaratılması gerekiyordu. Hintli düşünür Bhaskara tarafından 1150 yılında hazırlanan bir diğer becerikli tasarım, çarkın çember kısmına bir ağırlık ekleyerek dengesini bozmak, bu suretle dönmesini sağlamak esasına dayanmaktaydı. Ağırlık dönmeyi sağlayarak görevini tamamladıktan sonra orijinal konumuna geri dönecekti. Bhaskara bu işlemin tekrarlanması sonucunda sınırsız işin bedava şekilde yapılabileceğini iddia etmişti. Devir daim makinesi, Bavarya ve Bhaskara tasarımları ve onların pek çok türevi hep aynı bileşenlerden meydana gelmektedir. Hiçbir ilave enerjiye gerek duymadan bir tam tur dönebilen ve kullanılabilir iş üreten bir çark. Bu makineler dikkatle incelendiği zaman her dönüşte enerji kaybı meydana geldiği ve kullanılabilir iş üretilmediği görülmektedir. Evet, aslında ilk girişte söylediğimi burada fizikçimiz de detaylı anlatmış durumda. Yine devam edelim. Bu sefer geleceği görebilir miyiz? Bu tarz bir kısma değiniyor. Şimdi buna da bakalım. Özenle yapılan bilimsel deneyler bazı bireylerin geleceği görebildiğini kanıtlayabilir mi? 12. bölümde kitapta yer alan zamanda yolculuğun fizik yasalarıyla tutarlı olabileceğini fakat bunun tip 3 bir uygarlık için geçerli olduğunu görmüştük. İyi ama ön sezi mümkün müdür? Rhine Center'da yapılan ayrıntılı deneyler bazı insanların geleceği görebildiği, yani kartları açılmadan tanıyabildikleri yolunda bir izlenim vermektedir. Ancak tekrar yapılan deneyler göstermiştir ki bu etki çok küçüktür ve başkaları aynı sonuçları tekrarlamaya çalıştıkları zaman genellikle ortadan kaybolmaktadır. Aslına bakılacak olursa ön sezinin modern fizik ile bağdaştırılması zordur. Çünkü nedensellik ilkesini, neden-sonuç yasasını ihlal etmektedir.
Sonuçlar nedenlerin ardından ortaya çıkar, önce değil. Şimdiye kadar bulunan bütün yasaların içinde nedensellik vardır. Nedenselliğin ihlali fiziğin temellerinin önemli bir ölçüde çöküşe işaret edecektir. Newton mekaniği nedenselliğe sıkı sıkıya bağlıdır. Newton yasaları öylesine geniş kapsamlıdır ki eğer evrendeki bütün moleküllerin yerini, yönünü bilirseniz bu atomların gelecekteki hareketlerini hesaplayabilirsiniz. Yani geleceğin hesaplanması mümkündür. İlki olarak Newton mekaniği eğer elinizde yeterince büyük bir bilgisayar olursa gelecekteki olayların tümünü hesaplayabileceğinizi söylemektedir. Newton'a göre evren zamanın başlangıcında Tanrı tarafından kurulmuş olan ve o zamandan beri onun yasalarına göre çalışmakta olan devasa bir saattir. Newton'un kuramında ön sezilere yer yoktur. Evet, geleceği görebilir miyiz? Bu iddiada bulunan birçok kişiyi illaki duymuşuzdur. Ama bilimsel açıdan kanıtlı bir şey yok ortalıkta. Ve yine konunun başlarında da söylemiştim, yani podcast'in başında tip uygarlıklar burada ayrılıyor. Tip 3 uygarlığının buna erişebildiğini söylüyor fizikçimiz. Tabi böyle bir uygarlıkla karşılaştık mı? Hayır, şu ana kadar bulamadık. Bulunursa bu uygarlığın bu durumu yapabileceğini burada anlatıyor. Geleceği görmek diye de değil de aslında bir nevi zamanda yolculuk şeklinde yapabileceklerini söylüyor. Çünkü fizik zamanda yolculuğu olabilir kısmına sokuyor. Bilimsel bir durum bu aslında. Bizim burada hani medyumlar ya da işte geleceği görebildiğini iddia eden kişilerle alakalı bir durum değil bu. Tamamen bilimsel bir durum. Ama tabi burada onlara da değinmiş durumda. Ben sadece giriş kısmını yine kitaptan alıp onun üzerine konuşmakla tamamlamayı düşündüm. Dediğim gibi yani burada medyumları vesaireyi düşünmeyin. Zamanda yolculuk şeklinde. Yani tip 3 uygarlık zamanda yolculuk yapabilir. Konuma geliyor ve bunu yaparak geleceği ya da geçmişi görebiliyor gibi düşünebilirsiniz. Evet, ve fizikçimiz son konuya giriyor. Fiziğin eksik olup olunmayacağı, yani bunun ne durumda olduğunu dile getirmeye çalışıyor. Bunu da okuyayım size. Daha sonra tamamen bitirelim. 1980 yılında Stephen Hawking kuramsal fiziğin sonu geldi mi başlıklı konferansında burada bulunanların bazılarının yaşam süreleri içerisinde tam bir kuram görebiliriz diyerek her şeyin kuramı konusunda ilgiyi canlandırmıştı. Nihai kuramın gelecek 20 yıl içerisinde bulunması için %50 bir olasılık vardı. Fakat 2000 yılı gelip her şeyin kuramı üzerinde bir görüş birliğine varılamamış olması üzerine fikrini değiştirdi. Ve bir sonraki 20 yıl içinde bulunması için %50 bir olasılık olduğunu söyledi. Sonra Hawking 2002 yılında tekrar fikir değiştirdi ve Gödel'in eksiklik kuramının ilk düşüncelerine ilişkin ölümcül bir hataya işaret ediyor olabileceğini bildirdi. Eğer belirli sayıda ilkeler şeklinde formüle edebilecek nihai bir kuram bulunmadığı takdirde bazıları büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır. Ben böyle düşünenlerin safında yer alıyordum. Fakat fikrimi değiştirdim. Gödel'in kuramı matematikçilerin daima bir iş bulabileceğini garanti etmişti. M kuramının da fizikçiler için aynısını yaptığını düşünüyorum diye yazıyordu. Hawking'in tezi eskilere dayanmaktadır. Matematik eksik olduğu ve fiziğin dili matematik olduğu için ulaşamayacağımız mesafede doğru fizik ifadeleri daima var olacaktır. Dolayısıyla bir her şeyin kuramının varlığı olanaksızdır. Eksiklik kuramı Yunanlıların matematikteki bütün doğru ifadeleri kanıtlama rüyasına bir son verdiği için bir her şeyin kuramını da bizim için sonsuza kadar erişilemez hale getirilecektir. Freeman Dyson, Gödel dünyaya soyut matematiğin sonsuz olduğunu gösterdi. Sayıları ne olursa olsun aksiyomlar ve çıkarsama kuralları matematiğin tamamını asla kapsayamaz. Benzer bir durumun fizik dünyasında da var olduğunu umarım. Eğer geleceğe bakış şeklim doğruysa bu, fizik dünyasının ve gökbiliminin de sonsuz olduğu anlamına gelir. Ne kadar geleceğe gidersek gidelim, daima yeni bir şeyler, gelen yeni bilgiler, keşfedilecek yeni dünyalar,
sürekli genişleyen bir yaşam, bilinç ve bellek alanı var olacaktır diye yazarak konuyu güçlü bir biçimde ortaya koymuştur. Astrofizikçi John Barrow bu mantığı şu şekilde özetliyor. Bilim matematiğe dayalıdır. Matematik bütün doğruları keşfedemez. Dolayısıyla bilim bütün doğruları keşfedemez. Evet, kitabın son kısmından bir kısımdı bu. Özellikle kitabın sonunda yani teorik fizikçimiz Michio Kaku bu konuların nereye varabileceğini detaylı bir vaziyette tekrar bir özet geçiyor. Şunu söyleyebilirim, buradaki okuduğum konular ve söylediğim çoğu başlık aslında fizik bilimi açısından mümkün olabilecek şeyler ama bunlar tabii ki belli zamanlar vasıtasıyla olabilir. Yani şu anda ulaşabildiğimiz teknolojiyle yapabildiklerimiz, bundan 1000 yıl sonra ulaştığımız teknolojiyle yapabileceklerimiz tamamıyla farklı olacaktır ki son 100 yılda bile Einstein ve diğer bilim insanlarının varlığı ve çeşitli teoriler ve çeşitli bilimsel buluşların bizi getirdiği noktayı az çok görebiliyorsunuz. Bundan 100 yıl sonra, 1000 yıl sonra nerelere varabileceğimizi de düşünmek aslında çok uç noktalar değil. Fizikçimiz bu kitabında özellikle bunları ileride olabilecekleri konu olarak alıp bilimsel olarak da ve uçuk noktalardaki görüşlerle de birleştirerek güzel bir kitaba imza atmış. Benim hoşuma gitti. Okurken keyif alabilirsiniz. Gelecekte neler olabilir gibi düşünebilirsiniz. Ve bir sonraki kitabı da bende mevcut, Geleceğin Fiziği diye. Yine ona da okuduğum zaman yine bir podcast yaparız. Onun üstünde de konuşuruz. Bu konu hakkında söyleyebileceğim aslında bilim kurguda gördüğümüz o ışın silahları, işte ışınlanma, zamanda yolculuk vesaire gibi konuların bir nevi nerelere varabileceğini veya bilimde ne kadar var olduğunu görmüş olduk. Kitabı okumanızı tavsiye ederim. Detaylı olarak orada da bulabilirsiniz. Ben size konu özeti gibi geçmiş oldum ki ona rağmen bayağı bir tutuyor. Yaklaşık 1 saatlik bir söyleşimiz oldu, hatta geçiyor şu anda. Evet, daha fazla uzatmayayım. Benim söyleyeceklerim de bu kadar. Bir sonraki podcast'imde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayınız. Hoşça kalın.